Ev sahibi olma hayali kuranlar, bu bölümü muhakkak not alarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Murat Gültekin'le sohbetimizin ikinci bölümünde hem gelişmiş bölgelerle gelişmekte olan bölgeleri konuşacağız, hem de yıllardır cevabını aradığımız o soru, arsa mı tarla mı sorusunu bir kez daha Murat Gültekin'e yönelteceğim. Murat Bey, tekrar merhaba. Merhabalar. Ev sahibi olmak isteyenlerin özellikle gelişmekte olan bölge mi, gelişmiş bölge mi diye kafasında bir soru işareti varsa önce bence bunun bir çerçevesini çizelim, tanımını yapalım. Gelişmiş bölgeler neresidir, ne demektir? Gelişmekte olan bölge ne demektir, neresidir? Şimdi gelişmekte olan bölgeleri iki başlıkla ele alabiliriz. Bir, kamusal projelerin yapımının devam ettiği veya geçiş rotasının, işte hızlı tren gibi, otoyol gibi geçiş rotasının olduğu bir bölge gelişmekte olan bir bölge midir aynı zamanda? Zaten gelişmiş bölgelerden sizler bir hızlı tren rotası geçirecek arazi bulamazsınız. Gelişmekte olan bölgelerde bizim ilk bakmamız gereken mevcut bölgenin alan sınırlar. Yani mücavir alan sınırı dediğimiz, mesela bir ilçeyi örnek verelim. Ne deriz diyeyim size, örnek veriyorum, Çatalca diyelim. Çatalca'nın yüz hatlarına bakarsınız, dış hatlarında buradaki bulunan yapı stoğunun bir kere hem yaşına bakarsınız, yaş ortalamasına, hem de arazi stoğuna bakarsınız. Burada bir imar plan çalışmaları yapılıyorsa eğer mevcutta veya önümüzdeki yıllarda sarı alan diye tabir ettiğimiz imara açılacak bölgelerin yüz ölçümü fazla ise ve şu anda da burada yapılan plan çalışmaları varsa, devletin burada da yine bir kamu projesi, bir geçiş rotası, mesela yüksek hızlı tren geçiyor bölgeden, Çatalca'da, Kabakça'dan geçiyor. Burada bir çalışma var ise, kentsel anlamda da konut çalışmaları, inşaat süreçleri yapılıyorsa burası gelişmekte olan bir bölgedir. Aklıma gelen ilk yer benim İstanbul Havalimanı'nın çevresi. Evet, Son orası da dönemlerde çok gelişmekte popüler olan oldu. bölgedir. İstanbul'un kuzeyinde arsası olan, satmasına imkanı olan da arsa alsın demiştim, hatırlarsanız. Burası da İstanbul'un kuzeyinde yer alan bir bölge. Dolayısıyla bu bölge gelişiyor. Aynı zamanda da Kanal İstanbul hattının sağ ve sol lokasyonları rezerv alanı ilan edildi. Orada bakanlığın yapmış olduğu imar plan çalışmaları var ve bu çalışmalar doğrultusunda da başlayan bir sürü inşaat var. Peki artık geç kalındı mı bu bölgeler için? Yani artık Şimdi geleceği şöyle, en yüksek yere geldi mi, yoksa hala fırsatlar var mı? Şöyle, eğer arsa yatırımı olarak bakıyorsanız buraların yatırım baharı bana göre çoktan geçti. Bu demek değil ki bu saatten sonra burada fiyatlar yükselmeyecek, yatırımcı para kazanmayacak anlamına gelmiyor. Şimdi kentsel gelişim başladı. Kentsel gelişim oldukça ev fiyatları da o bölgede artacak. Arsa fiyatları da artmaya devam edecek. Her şeyden önce dünyanın en büyük havalimanının transfer merkezinin yanı başında bir yöreden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla buraya Kanal İstanbul eğer yapılırsa burada ciddi bir şekilde fiyatları tekrar yukarı yönlü revize edecektir. Ama biz hep arsa yatırımında minimum sürede maksimum faydayı hedeflediğimiz için bize göre yatırım baharı buradan çoktan geçmiştir. Ama burada dediğim gibi kentsel anlamda kentsel gelişim noktasıdır. Bolluca, aynı zamanda havalimanının yan tarafları Akpınar diye isimlendirilen bölgeler, keza Yassıören. Buralar konut gelişim alanıdır artık bu saatten sonra ve burada yapılan imar planları çerçevesinde 14-15 katlı bina imarı olan yerler var. Bugün de bir sürü şantiye yapılıyor. Evet. Aynı zamanda Kanal İstanbul'un geçeceği noktadan üzerinden geçen, yanlış hatırlamıyorsam 14-15 tane köprü var. Bunların 2-3 tanesi şu an yapılıyor. İnşaat faaliyetleri devam ediyor. Bölgeye gidenler görebilirler. Dolayısıyla burası gelişim alanı. Şimdi gelişmiş olan bölgeler için bir örnek vereyim izleyenler açısından. İstanbul'da yaşayanlar Şişli olarak baksınlar. Ankara'da yaşayanlar Çankaya olarak baksınlar. İzmir'de yaşayanlar da işte Kemalpaşa, Menderes bölgesi gibi düşünebilirler veya Konak dersek daha doğru olur. Dolayısıyla gelişmiş olan bir bölgede de arazi yapı stoğu yok ise, o bölgede yapı yaş ortalaması 20'nin üzerinde, 25'in üzerinde değil ise, dolayısıyla burası gelişmiş bölgedir. Ama yapı yaş ortalaması 45'in 50'nin üzerinde ise burada kentsel dönüşüm fırsatları vardır. O yüzden oraya da kentsel dönüşüm fırsatlarınca olarak bakılabilir. %100 gelişmiş bölge diyemeyiz. Çünkü bir takım binalar yıkılacak, yerine yeni siteler yapılacak gibi bakılsın. Oralarda fırsatlar var. Ama bu tarz bir yatırım çeşidi bile gelişmekte olan konut bölgelerinden yapılacak bir yatırımla kıyaslanamaz. Öyle mi? Tabii ki. Neden? Çünkü arazi stoğu çok boldur gelişmekte olan bölgenin. Gelişmekte olan bölgelerde daha çok farklı kent anlayışlarına uygun imar planları,
farklı kent yaşamlarına uygun bir takım özel ve devletin yapacağı projeler vardır. Mesela dün akşamki yayınımızda bir beyefendinin söylediği çok güzel bir cümle vardı. Dedi ki Rus destekli bir internet veri saklayıcı şirketi Türkiye'ye gelmiş. Tuzla'da bir bina yapmışlar. Bu bina içinde 500 yıllık geriye dönük depremle ilgili verileri incelemişler. Önümüzdeki 500 yıllık olası deprem ihtimallerini Çok inceleyerek iddialı. dolayısıyla her türlü süzgeçten geçirip buraya metrekaresine $3.000 harcayarak çok güvenlikli, 10-11 şiddetinde depremde yıkılmayacak, olası her türlü siber saldırılar ve fiziki savaş durumlarına karşı kendini koruyabileceği şekilde tamamen de akıllı sistemle yönetilen bir bina tasarlamışlar. Gelişmekte olan bölgelerde farklı yaşam biçimlerine göre projeler üretilebileceği için oralardaki hikaye süreci çok daha uzun ve çok daha eğlencelidir. O yüzden oralardaki beklenti gelişmiş bölgelerden her zaman için daha fazladır. Bir de gelişmiş bölgelerde kentsel dönüşüm çalışması yapılır iken yapacağınız parseldeki imar karşılama oranı, müteahhitin buraya vereceği destek, müteahhitin kazancı, biliyorsunuz devlet bu işlerde aracı olmuyor. Kazancı, oradaki halkın eski binasını vererek üzerine para verip vermeden nasıl bir daire sahibi olacağıyla ilgili bazı muammalar var biliyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da bakarsak burada da yeterli arazi stoğu da olmadığı için bugün mevcutta 5 katlı eski bir bina yıkarken siz yerine ancak 10 katlı, 8 katlı bina yaparak bu durumu çözebiliyorsunuz. Oraya kalkıp bir tiny house modeli, yaşam modeli sergileyecek bir çalışma yapamazsınız. O zaman size deseler ki Murat Bey, Etiler'de bir daire mi tercih edersiniz yoksa İstanbul'un gelişmekte olan bir bölgesinde arsa mı tercih edersiniz? Siz yatırımcı olarak arsayı tercih edersiniz galiba. Şöyle, eğer konutu yatırım olarak görüyorsam yine İstanbul'un gelişmekte olan işte havalimanı bölgesinde konut alırım. Etiler'den almam. Net konuşayım. Gelişimini tamamlamış bir bölgedir. Arsa alacak olsam zaten Etiler'de arsa bulamıyorsunuz. Herkesin alabileceği bir rakam yok. Tek tük vardır. Ama bu bölgeden arsa alabilirsiniz. Burada da uzun vade niyetiniz var ise. Bakın şimdi arazi bölgelerinde iki türlü rant vardır. Bir takım projeler açıklandığı zaman bir rant oluşur. Bir fiyatlanma olur. Bunun kaymağını arsa yatırımcısı yer. Sonra da 7. 8. 10. sıra diye bizim nitelendirdiğimiz yatırımcı gelip arsa aldığı zaman da uzun vade niyetiyle aldığı takdirde kentsel gelişimlerden dolayı primlenerek ya da mevcut arsası imara girerek rant elde etmiş olur. Yani para kazanmış olur diyeyim daha tabiriyle. Ama 7. 8. sıradan gelen bir yatırımcı ilk projeler açıklandığı zamanki kaymağını yiyen profesyonel arsa yatırımcısı kadar minimum sürede maksimum faydayı elde edemez. Dolayısıyla biz bu saatten sonra o bölgelerde arsa yatırımını önermiyoruz. Ama arkadaşım benim İstanbul'un kuzeyinde evim olsun. Ben İstanbul'dan kopamam. Uzun vadede beklerim. Hiç problem yok diyenler kesinlikle yine alsın. İstanbul'un kuzeyinin tamamı için konuşuyorum. Sadece Arnavutköy bölgesi için konuşmuyorum. Çatalca'da dahildir, Silivri'de dahildir buna. Keza Şile tarafı, Sapanca'dan bu taraf dahildir komple. Ava tarafı falan. İstanbul'un kuzeyinin çok farklı bir önemi var. Şimdi eğer bahsedilen Kanal İstanbul yapılır ise bir aday İstanbul ortaya çıkacak. Dolayısıyla asıl İstanbul artık orası olacak. Anadolu yakasının çok bir İstanbul'la alakası kalmayacak. Normalde resmiyette İstanbul Suriçi'dir biliyorsunuz tarihten bu zamana kadar bakarsak. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz bölgede İstanbul'un tam adasının sınırında kalmaktadır. Bir kısmı ada İstanbul'da kalacak bölgedir. Bir kısmı da adanın hemen diğer sınırında kalacak bölgedir. Bugünkü Zincirlikuyu, Beşiktaş hattı gibi düşünebiliriz bu bölgede. Yani kanaldan sonraki alandan bahsediyorum hemen. Dolayısıyla buralarda yatırım yapılabilir. Ama genel manada konuşacak olursak ben her zaman için kontu bir yatırım aracı olarak görmem. Dolayısıyla arsa en mantıklısıdır yani. Peki böyle bir arsa mı yoksa tarla mı diye sorsalar, yani size farz edelim geldiler, dediler ki burada bir evimiz var, Etiler'de güzel bir evimiz var. Burada bir işte gelişmekte olan bölgede arsamız var. Bir de Anadolu'da ama sizin iyi beğendiğiniz bir yerde bir tarlamız var. Hangisini seçersiniz? Yatırım olarak eğer uzun vadeli niyetim varsa ben kesinlikle Anadolu'daki tarlayı seçerim. Çünkü düşük birim fiyatı büyük metrajlı bir tarla olacağı kesindir diğer saydığınız seçeneklerin yanında. Evet. İkinci hangisini seçerseniz derseniz de ben gelişmekte olan şu anki havalimanı bölgesinin orada imarlı bir arsadan ziyade Çatalca bölgesinden bir tarla almayı daha çok yatırım mantığına uygun bulurum.
En son tercih edeceğim o bölgeden yıllarlarsadır. Ve en son tercih edeceğiniz evdir herhalde anladığım kadarıyla gelişmiş bir bölgede. Peki yani buralarda dediğimiz gibi arsa almak için artık geç değil ama baharı aslında geride kaldı. Nereler baharını yaşıyor? Gelişmekte olan bölgelerde arsa almak için nerelerde hala bahar var dersiniz? Şimdi gelişmekte olan bölgeleri de biz ikiye ayırmamız lazım. Bir konut gelişim bölgeleri var, bir de arsa gelişim bölgeleri var. Arsa gelişim bölgelerinde de biz hep şuna bakıyoruz. Burada bir yapılan proje var mı? Sanayi gibi, organize sanayi bölgesi, ağır sanayi bölgesi, ihtisas sanayiler, işte gıda organize sanayi bölgeleri var veya bir hızlı tren veya bir otoyol veya bir şehir hastanesi gibi kamunun yapacağı bir proje var mı? Önce ona bakıyoruz. Mesela geçtiğimiz gün bakan açıkladı Güney Marmara Otoyolu'nu. Şimdi Güney Marmara Otoyolu'nun geçtiği lokasyonlar var. Bağlantı kavşak noktaları var. Bunları inceliyoruz mesela şu anda. Bu bölgeleri incelerken de geçtiğimiz 5 yıl içerisindeki yüksek enflasyon döneminde en çok fiyat hareketi yapmış yerleri eliyoruz. Fiyat hareketini gerektiği kadar yapmamış olan bölgelere odaklanıp diyoruz ki yatırım baharı buralarda var. Çok güzel. Tabii deprem, fay hattı gibi birçok kıstasları da inceleyerek, işte topografik olarak bölgede bir takım çalışmalar yaparak, Büyükova koruma, Küçükova koruma, sit alanı gibi riskleri eleyerek, yani bir sürü 35 kıstas faktörünü eleyerek bir çalışma yapıyoruz. Bu saha çalışması da çoğu zaman aylar alıyor bizim nezdimizde. Şu an o rotayı inceliyoruz bir. İkinci olarak da yine Ankara'dan başlayıp İzmir'e kadar gelen ve şu an yapım çalışması devam eden bir yüksek hızlı tren projesi var. Dolayısıyla bunun da geçmiş olduğu güzergahlar arasında işte Afyon, Manisa, Uşak, İzmir'e kadar gidiyor. Bu doğrultuda biz Uşak'ın Eşme bölgesini daha önce söylemiştik. Ciddi şekilde de gidiyorlar şu an yatırımcılar oralardan arsalar alıyorlar. Tarla vasıflı arazi alıyorlar. Yerleşik alanda arsa da alabilirler, tarla da alabilirler. Şu anda daha çok Güney Marmara Otoyolu'nun geçtiği, Kuzey Marmara Otoyolu'na endeksli bir şekilde devam edip Sapanca tarafından bağlanacağı noktayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla buralarda fırsatlar var. Aynı zamanda şu an siyasi konjüktürden bakarsak bu PKK konusunda da Türkiye bir anlaşmaya varır ise, gerçekten silah bırakırlarsa, bizler eski huzurlu günlerimize dönebilirsek bundan 50 yıl önceki gibi ve bunu da sağlam bir zemine oturtabilirlerse doğuda da çok güzel fırsatlar var. Nereleri önerirsiniz mesela? Açıkçası şöyle, Antep zaten uzun zamandır yatırım alıyor. Antep Güneydoğu'da kalmasıyla beraber çok da doğuda gibi bakılmıyor. Mesela Diyarbakır Doğu'nun Paris'i çok ciddi şekilde kentsel gelişim bölgeleri var. Yatırımcısına da iyi kazandırıyor. Öyle mi? Tabii, aynen öyle. Mesela eğer böyle bir barış sağlanırsa ben ilk bakılması gereken yerin Urfa olduğunu, ikinci bakılması gereken yerin de Hatay olduğunu söylüyorum. Şırnak gibi bölgelere gidecek olanlar için çok daha uzun vade niyeti olanlar gidebilirler ama Hatay ve Urfa burada çok iyi bir konumda. Keza Urfa'da da imar plan çalışmaları iyi bir şekilde yapılıyor. 5 yıldır da Urfa bölgesini çok yoğun takip ediyorum. Çünkü gerçekten bir düzelme olduğu takdirde, Suriye'deki iç riskler bittiği takdirde benim ilk yatırım yapmak için gidip gezeceğim bölge Urfa'dır kesinlikle. Öyle çok bakarım. enteresan. Bir de Urfa'nın tabii Göbekli Tepe vesilesiyle Turizm. bence turizm potansiyeli de çok yüksek. Yani önümüzdeki yıllarda bence orada gerçekten turizmde çok büyük ataklar yaşanabilir. Kesinlikle katılıyorum bu dediğinize. Batman'a önerebilirim. Batman'a bakabiliriz. Ondan sonra Erzurum, Ağrı, Kars o taraflara çok gitmiyorum ama Artvin'den başlayıp Rize ile beraber Sinop'a gelen hatta güzel fırsatlar var. Fakat kullanışlı arazi sayısı çok çok az. Bir elin 5 parmağını geçmiyor her yerleşik alanda. Buna bakmak gerekiyor. Ankara'yı sormak isterim. Mesela İstanbul'da hayat pahalılığı nedeniyle Ankara'ya taşınan, özellikle uzaktan çalışan ve büyük şehir ritmine alışmış insanlar var. Ankara da böyle sınırlarını genişletiyor. Ankara ve çevresinde yani biraz daha İç Anadolu'nun batıya yakın kısmında nereleri önerirsiniz? Şimdi şöyle, Ankara uzun zamandır, yıllardır batıya doğru büyüyordu. Artık o büyümeyi durdurdu. Çünkü Ankara'nın artık batıya doğru büyüyecek topografik bir arazisi kalmadı. Yeterli şekilde yok. Dolayısıyla Ankara son 2-3 yıldır doğuya doğru büyüyor. Aynı zamanda Beypazarı bu anlamda iyi bir şekilde gelişiyor. Aynı zamanda Gölbaşı bu anlamda iyi bir şekilde gelişiyor. Bir de Kırıkkale dediğimiz bir şehrimiz var Ankara'nın hemen bitişiğinde. Oraya bir takım kamu binaları gitti. Fakat Kırıkkale çok güzel bir pazar ama gerektiğinden fazla araziyi imara açtıkları için orada da ciddi şekilde bir arz talep dengesizliği var. Şu anda bir nakit daralma sezonu yaşadığımız için de oradaki fiyatlar yatay seyrediyor. Hatta bazı kısımlarında fiyatlar düşüyor.
Mesela Kırıkkale'ye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz 5 kilometre boyunca etrafınız çöl, hiçbir şey yok. Oraya 2 emsal vermişler, 3 emsal vermişler. 15 katlı 20 katlı bina yapılacak arsa imarı vermişler. Dolayısıyla burada birileri, ben dün akşam yayınımda da söylemiştim, birileri rant üretmek istemiş. Birileri para kazanmak istemiş. Bunun için de burayı kurban etmişler. Buradaki kurban olmanın durumundaki yaralar uzun vadede sarılır. Ancak şimdiden giren veya son bir yıldır giren yatırımcılar ancak uzun vadede para kazanabilirler. Kısa vadede, orta vadede o bölgede para kazanamazlar. Ama çocuğuna, torununa bir güzellik yapmak istiyorsa kesinlikle doğru adres. düşünülebilir. Şu anda Bu bütçesi de uygun olduğu için doğru bir adres. Kırıkkale'yi biz hep 43 ilin kilit kavşağı olan ve yoğunluk, özellikle bayram dönemlerinde yoğunluk olan haberlerle mesela gündemimize Doğru. geliyor. Onun dışında pek Doğru. Kırıkkale gerçekten yatırım açısından cazip bir yer gibi. Doğru. Ben de pek duymamıştım. Aslında işte bu 43 il birbirine bağlayan kilit noktanın benzer unsurunu Afyon yaşıyor mesela. Aa, çok güzel. Afyon bu anlamda çok daha popülerdir. Yatırım olarak. Afyon'un birçok noktası, mesela bir kısmı Ege iklimidir. Bir kısmından siz Antalya'ya, güneye gidersiniz. Muğla, Bodrum hattına gidersiniz. Ankara'ya gidersiniz. İstanbul'a gelirsiniz. Afyon bu anlamda Ege ve Marmara bölgesinin tampon bölgesidir. Çok Bugün güzel. bayram tatillerinde Anadolu'ya giden herkes hemen hemen birçok kişi Afyon'dan geçer. Doğru. Dolayısıyla Afyon'daki iklim, Afyon'daki yeşil bitki örtüsü Kırıkkale'ye göre çok daha muazzamdır. Doğru. Bir kısmında da Ege iklimi vardır. O yüzden Afyon daha çok tercih ediliyor şu an. O zaman o büyük şehirlerde yaşayan ve genellikle Ege bölgesine yatırım için bakanlara bir Afyon'a da bakmalarını tavsiye edebiliriz, öyle Kesinlikle. mi? Zaten şu an Ankara'dan İzmir'e gelen olan hızlı tren hattının Afyon, yanlış hatırlamıyorsam Sandıklı'ydı. Orada da bir durağı var. Dolayısıyla bu bölgelere bakabilirler. Akdeniz bölgesinde nereler önerirsiniz? Akdeniz bölgesinde ben her zaman için uzun vade ve orta vade niyetiyle yatırım yapmak isteyenlere Mersin'in Gülnar ilçesini öneriyorum. Mersin. Mersin, Mut daha uzun vadedir. Ondan sonra özellikle Mersin'in Erdemli tarafı gelişmekte olan hem arsa bölgesidir hem konut gelişim bölgesidir. Erdemli, Kumkuyu, Tirtar dediğimiz bölge. Şu an oradan bir otoban geçiyor. Onun çalışması yapılıyor. İmar çalışmaları da var. Burayı öneriyorum. Antalya'da Alanya'nın sırtları, özellikle Antalya'nın bu Kaş'tan sonra kuzey aksındaki köy yerleşik alanlarına ve tarlabaşı arazilere bakabilirler. Ama buralarda da dediğim gibi ova koruma risklerini her zaman için tarla vasıflı yatırım yapacak olan yatırımcının elemesi gerekir. Bir takım riskleri. Bu riskleri eleyerek bulabildikleri Antalya'nın kuzey bölgelerinden yatırım yapabilirler. Sahil bölgelerindeki arsa yatırımı çoktan baharı geçmiş durumdadır. Tabii. Buna bir şey diyemem. Aynı şeyi Muğla için de konuşabiliriz. Ama Muğla'nın mesela Fethiye'nin kuzeyinde çok güzel yatırım yapılabileceği köyler var. Fethiye ilçe merkezde çok yakın noktada. Buralara bakabilirler. Keza Milas yatay seyrediyor son 1-1,5 yıldır fiyatlar. Çünkü önceden ciddi şekilde fiyatlandı. Orta vade, uzun vade niyeti olanlar Milas'a bakabilirler Muğla'da yatırım amaçlı. Özellikle Aydın'ın bir takım ilçeleri var. Didim mesela ciddi şekilde hem konut gelişim bölgesidir hem arazi anlamında arsa gelişim bölgesidir. Didim'e bakabilirler. Didim fiyatları Muğla'ya göre çok daha uygundur. Çok güzel. Onun da daha çok sebebi gurbetçi yatırımcının orada çok bulunması ve yaz sezonunun kısa olmasından dolayı kaynaklıdır. Ama Didim'in mükemmel bir denizi vardır. Mesela sahil bölgesinden yatırım yapmak isteyen birinin bence Muğla'ya bakmaktansa Didim'e bakmasını öneririm. Datça mesela inanılmaz popüler oldu son 2-3 yılda. Doğru. Datça çünkü Ve artık elektrik ve altyapı kaldırmıyor. Muğla merkeze en uzak nokta. Aynı zamanda da ada konumunda gibi. Her Evet. tarafı deniz biliyorsunuz. Evet. İyi bir burun. Aynı zamanda da sakin bir yer. Fakat mesela bugün siz Muğla'dan Datça'ya gideceğiniz zaman çok uzun süre bir araç yolculuğu sergiliyorsunuz. Bakın bugün Muğla'nın en büyük sebebi, eksikliği nedir biliyor musunuz? Otoyol olmamasıdır. Bugün Antalya'dan Mersin'e kadar giden bir otoban yapılıyor şu anda biliyorsunuz. Bu projenin bağlantısının önümüzdeki uzun dönemde Muğla'nın da kuzeyinden geçerek Aydın üzerinden İzmir'e bağlanacağı ile ilgili benim bir öngörüm var. Eğer böyle bir çalışma yapılırsa ve özellikle Muğla'nın kuzeyinden geçen otobanın da yine güney akslarına da Datça dahil olmak üzere bir takım bağlantı yolları da yapılırsa trafiğin rahatlaması anlamında ciddi şekilde etkili olur.
ve bugün gördüğünüz Muğla'daki fiyatlar çok daha farklı fiyatlanır. En çok uzun vadede getirisi Aydın'a olur. En çok getirisi Kaş'tan Muğla'ya gelirken Fethiye'nin kuzeyi için olur mesela. Ama en yakın getirisi kesinlikle Bodrum'a olur, Göce'ye olur. Onu söyleyeyim. Doğru. Peki Marmara bölgesinin biraz daha batı ve kuzey kısmında konuşalım ki hani gücenmesin izleyicilerimiz ya da orayı niye konuşmadınız demesinler. Şimdi Marmara bölgesinin batı kısmına baktığımız zaman bizim işte Tekirdağ aksı, aynı zamanda da Çanakkale'nin bu Ayvacık, Assos tarafı. Mesela buralar arsa fiyatları olarak çok önceden gerekli primi yaptı. Fazlasıyla bile yaptı. Son 1,5 yıldır da Assos bölgesinde, Ayvacık bölgesinde fiyatlar yatay seyrediyor. Tabii son 6 aydır bunu bir de daralan nakit piyasası baskılamış durumda. Açıkçası ben 2027'deki ekonomik iyileşmeyle beraber yukarı yönlü fiyatların tekrar hafif hareket edeceğini öngörüyorum o bölgeyle ilgili. İstanbul'un kuzeyiyle ilgili de zaten az önce konuştuğumuz lokasyonlardan başlayarak Kırklareli'ne dahil olacağı şekilde bir beklentiler var fiyat yükselmeleriyle ilgili. Şu anda yapılan Kapıkule Edirne hızlı tren hattı biliyorsunuz İstanbul içine kadar geliyor. Bu yüksek hızlı tren hattı önümüzdeki yıl içerisinde kısmi olarak devreye girecek. Sanıyorum Çerkezköy'e kadar olan etap devreye giriyor. Bir sonraki 2027 yılında da projenin tamamı faaliyete girmiş olacak. Birçok bilinçli kişi zaten İstanbul'da artık işçi olarak yaşayacağını, evet, hızlı trenle işine gidip geleceğini öngörüyor. Bildiği için öngörenlerin çoğu gitti oralardan, evet, köy yerleşik alanlarından müstakil parsel, tapulu, villa inşa edebilecekleri arsalar satın aldılar. Özellikle konut gelişimini biz hızlı tren devreye girdikten sonra daha rahat bir şekilde göreceğiz. Doğru. Kıbrıs'ı sorayım. Kıbrıs'la ilgili şunu söyleyeceğim size. 2021 ve 2024 yılında Forbes dergisi dünyanın en iyi yatırım yapılabilir 5 adasında ilk sırada gösterdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Sonra bu 2024 yılında mıydı? Evet, 2024 yılında Kıbrıs'ı yöneten sistemin yapmış olduğu bir yasa çalışması oldu. Ne oldu? Orada gayrimenkul yatırımı yapmış olan yabancılara darbe vuracak nitelikte bir yasa çalışması yaptılar. Bildiğiniz inşaat sektörü mahvoldu. Bir yasa çalışması neydi? Dediler ki eskiden bir kişinin yani bir yabancının Kuzey Kıbrıs'tan bir tane konut alma hakkı vardı bu yasadan önce. Fakat bu yasayı şöyle deliyorlardı. Alıcı satıcı aralarında bir sözleşme yapıyorlardı. Bu sözleşmeyi tapuya şerh ettiriyorlardı. Şerh ettirdikleri takdirde de bir tane daire alma kotası olan yabancı ya da 3 tane daire alma kotası olan Türk yatırımcı bunlar daha fazla sayıda sözleşme şerhiyle daire alabiliyorlardı. Aldılar da. Bu anlamda inşaat sektörüne güzel katkılar oldu. Piyasa çok iyi hale geldi. Kıbrıs ciddi şekilde kentsel gelişim olarak gelişmeye başladı. Bu arkadaşlarımız bir yasa çalışması yaptılar. Dediler ki bizler daha önceden bir tane tapu, bir tane konut alma hakkı olan yatırımcıların ellerinde sözleşme şerhiyle diğer aldıkları daireleri tapuya çevirmeleri için 7 ay süre veriyoruz. 7 ay içerisinde bunlardan bir tanesini tapuya çevirebilirsiniz. Geri kalanlarını satmak zorundasınız dediler. Herkes pazara ev çıkarınca fiyatlar çöktü. Tabii. Sonra bu yasayı revize ettiler. 7 yıla kadar çıkarttılar bu tapuya dönme sürecini. Açıkçası ben şunu bile gördüm. 150.000 pound'a inşaat firmasından, projeden daire almış bir kişinin 60.000, 70.000 pound'lara panik havasıyla sattığını bile gördüm. Kıbrıs her zaman için yatırım yapılabilir bir yer. Kıbrıs'ın coğrafi özellikleri, yani coğrafi konumu ve yılın 300 günü güneş alan bir iklimi var. Turizm anlamında mükemmel bir yer. Özellikle adanın Karpaz bölgesi dediğimiz bir bölgesi var. Sit alanlarından oluşuyor. Bu bölgeye Türkiye'deki bazı benim bildiğim ama burada ismini veremeyeceğim bazı siyasetçiler yatırım yapmakta. Dolayısıyla ilerleyen uzun vade dönemde de biz Karpaz bölgesine de bir takım turizm projeleri göreceğimizi söyleyebilirim. Mausa şehri gelişiyor. Mausa gelişmekte olan bir şehridir oranın. Girne'nin çeperleri gelişmeye devam ediyor. Lefkoşa daha çok eski yapı stoğunun bulunduğu, aynı zamanda da başkent olduğu için bir yerleşim birimidir. Ama burada daha çok Mausa, Lefke, İskele ve Girne çeperlerine değer veriliyor yatırım açısından. Bir de
Kıbrıs'ın deniz kenarlarındaki arazi stoğu da bitmek üzere. Evet. Bu stok bittikten sonra yatırımcı daha çok iç kesimlere Yönelecek kayacaktır. tabii. Evet, uzun vadede. Biz de bunu 5 yıldır bildiğimiz halde iç kesimlerden yatırım yapmışızdır çok önceden. Dolayısıyla Harika. iyi yerlere gelecektir Kıbrıs, onu söyleyeyim. Harika. Peki Türkiye'nin 9 bölgeye bölünmesi, yani 7 olan bölge sayısının 9'a çıkarılması ve 100 il olması da öngörüler arasında, bu nasıl bir etki eder? Bir şehrin büyük şehir olması için 750 bin nüfusa sahip olması lazım. Bu mücadeleyi veren bir sürü şehir var. Mesela Çanakkale 750 bini geçmiş de olabilir hatta şu anda, ya da yaklaşmış da olabilir. İlk büyük şehir olacak olan illerden bir tanesidir. Dolayısıyla burada bakıyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz, bir ilçenin nüfusu 2 milyon, 2,5 milyon. Halbuki sizin il olmanız için zaten yani 750 bin yetiyor. 750 bin büyük şehir için, küçük şehir küçük, olarak il pardon. olmanız için de yani bir 150 binlik nüfus bile Evet, yetebiliyor doğru. bugün. Dolayısıyla burada açıkçası biraz ilerleyen dönemlere göre eyalet sistemi yönetim modeliyle alakalı da bu çalışma yapılmak isteniyor aslında. İşte her bölge, işte 7 olan bölgemiz 9'a çıkarıldığı zaman 9 tane eyalet yöneticisi gibi her bölge kendi alanında çalışmalar yapmalı. Her şehirler kendi alanında çalışmalar yapmalı, kalkınmalı gibi bir takım Türkiye'nin eyaletler şeklinde yönetilmesiyle alakalı uzun vadede geleceği bir nokta var. Yani bunu ben açıkçası parlamenter sistem yanlısı bir insan olduğum için de üzülerek söylüyorum bunu. Yani Amerika'daki sisteme benzer bir sistem yaşayacağız biz. Eyaletlerce yönetileceğiz. O yüzden eyalet sayısı da çıkarılmak isteniyor. İl sayısında da hem bir artış olacak. Zaten 2023 yılından önce bu çalışma yapıldı. Türkiye'nin 100 il olması, Cumhuriyet'in işte 100. yılına özel 100 il olması ile ilgili. Ama bir takım siyasi beklentiler ve bugünlerde yapacağımız anlaşmalar neticesinde bu çalışma o dönem rafa kaldırıldı. Dolayısıyla şu an eğer bir doğudaki sıkıntılı süreçler hallolursa, bir takım anlaşmalar yapılırsa bu konu tekrar gündeme gelecektir. Onu da size söyleyeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve izlemelisin dediklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.